Günaydın. Emtialardaki satışlar bugün kaldığı yerden devam ediyor. Gümüş %5, %6 aşağı geldi. Platin %12, %13'leri gördü. Palladium'da da benzer satışlar söz konusu. Palladium zaten daha çok düşmüştü önceden platinden. Bugün biraz daha az düştüğünü söyleyebiliriz. Altın böyle daha yatay bir seyir var. Volatilite çok arttı. Riskler giderek artıyor. Bugün bunlardan bahsediyor olacağım. Bugün yılın son günü. Öncelikle umarım 2025 sizin için çok iyi geçmiştir. 2026 için de sağlıklı, huzurlu, refah içerisinde bir yıl dilerim sizlere. Bugün şöyle yapacağız. Bugün sadece emtia grubunu işleyeceğiz. Çünkü yarın piyasalar kapalı olacak. Piyasalar kapalı olduğu için de elimizde yeni veri olmayacak. Ama ben yarın da video yayınlamak istiyorum. Yani her gün video yayınlıyorum ve bu düzenimin bozulmasını da istemiyorum açıkçası. Dolayısıyla biraz da uzun uzun konuşmak hem de emtialar ve bu 2026 neler olabilecek borsalarda bunlardan bahsetmek istiyorum. Uzun olacağı için de iki parçaya ayırmak istedim. Dolayısıyla bugün emtia grubu, yarın da borsalar ve kripto grubunu işliyor olacağım. Şimdi gümüşle başlayacağız. Sonra da altına devam edeceğiz. Şimdi gümüşle ilgili iki tane pencereden olaya bakmak istiyorum. Birincisi, bir kere dün şurada bir şey paylaştım. Bu YouTube'un gönderiler kısmı. Burada ara sıra bir şeyler paylaşmayı düşünüyorum. Buraya genelde insanlar bakmaz. İşte dün de kimse görmemiş zaten. Ama ben burada paylaşım yapmaya muhtemelen devam edeceğim. Böyle, çünkü bazen bir şey oluyor gün içerisinde ve ben yarın sabahı beklemek istemiyorum. Onu bir an evvel paylaşmak istiyorum. Böyle durumlarda da işte bu gönderiler, YouTube'un gönderiler kısmını kullanıyor olacağım. Bu gönderileri de kaçırmak istemiyorsanız işte YouTube'da bu abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimler açıldığı zaman gönderilerde paylaştığım şeyler de size geliyor. Burada ne demişim? Bu bir meme coin değil, gümüşün grafiği. Bakın dün, hatta gelin grafikten canlı canlı bakalım. Evet, şimdi şöyle tepesinden dibine kadar %16 düşüyor. Ondan sonra düştüğü yerden kalkıyor, %10,71 yükseliyor. Oradan da tekrar %9,70 düşüyor. Şu hareketin genişliğine bakar mısın? Ne kadar sert hareketler başladı. İşte bu volatilite arttıkça spekülasyon da artıyor. Yani biz artık burada bir şeye yatırım yapmıyoruz. Biz sadece spekülasyon yapıyoruz noktasına gelmiş durumdayız gümüşte. Ki gümüş altından sonra dünyanın en değerli ikinci varlığı. Bu bir altcoin değil. Bu kadar spekülatif hareketler yapması doğru değil. Ve böyle spekülasyonun olduğu yerde de riskler çok büyüktür. Şu grafiğin dili olsa size söyleyeceği şey şu. Ya ben de bilmiyorum ki gümüş 84 dolar mı, 75 dolar mı, 70 dolar mı, 60 dolar mı, ben de bilmiyorum diyecek. 3 gün içerisinde bu kadar hareket yapmak çok serttir. Dolayısıyla artık piyasada emin değil yani bu fiyatın dengesinin nerede biteceğini, ki artık bir de bir sürü haber de çıkıyor yani. Bir yandan çok yukarı götürecek haberler çıkıyor, bir yandan çok aşağı götürecek haberler çıkıyor. Buralar artık dengesiz ve ileriyi tahmin etmek artık zorlandı. Dolayısıyla buralarda, dediğimiz gibi buralarda alım yapmak çok riskli. Hala çok riskli. Çünkü mesela ben normal şartlar altında şöyle söylemeyi planlıyordum. Ya bu 82'yi gördü. Bunun desteği artık 66,81. Buralarda ucuz olacak diyecektim. Ama 2 gün içerisinde zaten 70'e kadar düşmüş bir şeyin, yani 66,81'e düşmesine kalmış %3, %4. Bu kadar sert hareket eden bir şey. 66,81'de kırılırsa bu sefer bu bizim ana desteğimiz olacak. Çok daha aşağı seviyeler. Yani bir anda soluğu 54'te alabiliriz falan diye korkmaya başlayacağız. Yani çok beklentim dahilinde değil böyle bir şeyin olması, ama anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi böyle bu bir dinlenmesi gerekiyor artık bunun. Bir kendini bulması, bir dengeye oturması gerekiyor. Bu kadar sert hareketler yaparken sürekli yukarı gelecek, hiç durmayacak düşüncesiyle alımlara devam etmek bize zarar ettirir. Bu böyle. Tamam mı? Şimdi düşüşlere neden olan bazı sebepler var. Bir kere CME yine teminat arttırmış. CME dünyada vadeli işlem hizmeti veren bir aracı kurum, bir borsa. Tamam mı? Buralarda özellikle emtialar alınıp satılıyor ve genelde fiyatlarda CME'nin böyle, nasıl söyleyeyim, yönlendirdiği, hakem olduğu emtia grubunda bir durum söz konusu küresel dünyada ve buraya yapılan yatırımlar, alım satımlarda da
bir teminat sunmanız gerekiyor kaldıraçlı işlemlerde. Ve bu sürekli bu teminatı arttırıyor. Şimdi dün bir haber çıktı, ikinci sefer arttırdı diye. Bu teminat arttırdığı zaman otomatik olarak buraya giren para da azalmış oluyor. Çünkü teminatınızın daha fazla olması gerekiyor. Teminatı fazla olduğu zaman da eğer buraya para koymak istiyorsa da işte cebindeki parayı koymak istiyor ya da işte gümüşten biraz daha satıp içeri geçirmek falan, hani margin call olmamak için bunları yapmak gerekiyor. Dolayısıyla burada da bir aşağı yönlü baskılama söz konusu. Şimdi böyle haberler var. Bir yandan da iyi haberler de var. İşte bu Çin'in, daha önce bir izleyicimiz bahsetmişti. Çin'in 1 Ocak'ta koyduğu bir yasa var, lisans var. Yani export etmek için, ihracat etmek için ürünleri önemli bir lisans alması gerekiyor. Bazı kuralları geçmesi gerekiyor. Zorlaştırdı yani, uzun lafın kısası. İhracatını zorlaştırdı Çin. Dolayısıyla da burada bir uzun vadede arz sorunu da çıkacağı ve fiyatın yine yukarı yapacağı aşikar. Yani bunlar gerçekleşecek. Bunlar olacak. Bunlar olmayacak demiyoruz. Ama artık yani bu teknik açıdan aşırı doyuma ulaşmış ve dinlenmesi gereken bir şeyin de aşağı yönlü hareketler yapmasını bekliyoruz. Bekliyorum. Böyle diyorum. Ve buralarda da artık işte gidip short açmak zorunda da değilsiniz ama alım yapmayın. Daha ucuzdan alma ihtimalimiz var. Yukarılardan da kar realizasyonu yapılması gerekiyordu. Şimdi artık daha aşağılara ne kadar gidip gitmeyeceğini de bilmediğimiz için şu anda artık böyle bekleme durumundayız. Yani kar realize etmediyseniz size verdiğim 82 seviyelerinde artık bekleyeceğiz. Alımda yapmayacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Bazıları diyor ki işte bu gümüşteki arz talep sorunu arzın arttırılmasıyla çözülebilir falan. Şimdi bir araştırma yaptım ya, bu gümüşün arzı nereden geliyor, ne kadar yapılıyor diye, ve şöyle bir şey var. Şimdi bu gümüşün %70'i, hatta %70-70-80 arası gümüş arzı aslında diğer madenlerin çıkarılmasının yan ürünü olarak giriyormuş piyasaya. Yani bu ne demek? Şimdi mesela bakır madencisi bakır çıkarıyor. Altın madencisi altın çıkarıyor. Bu gümüş de bu bakıra, bu altına yapışık halde geliyormuş. İşte onlar da ne yapıyor? İşte bu diyorlar ki ya bu diyor bizim bonusumuz. İşte bakırını ayırıyor, gümüşünü ayırıyor. Gümüşe ihtiyacı olanı da gümüşü veriyor. Kendi de bakırını alıyor. Ama adam aslında bakır çıkarmaya çalışıyor. Gümüş değil. Ama o da çıkarken o da çıkıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sadece %20'si ve 30'u civarında bir seviyede sadece gümüş madenciliğinden kazanılıyor. Şimdi durum şöyle. O zaman sen %70'inin %80'ini sadece diğer madenlerin yan ürünü olarak çıkardığın bir madenin arzını nasıl arttıracaksın? Gidip bakırcıya daha fazla bakır çıkart da biz de daha fazla gümüş işte elde edelim mi diyeceksin. Dolayısıyla ne oluyor burada? İşte bakır çünkü bakırın gümüşü çıkarmak için daha fazla bakır çıkardığın zaman otomatik olarak bakırın da arzı artmış oluyor. Bakırın fiyatı da düşmüş oluyor. Bunun da bir dengesi var. Onun dengesini de bozamayacağın için yani burada gümüşü arzı ile ilgili çok daha temel sorunlar var. Çin'in bunu da kullandığını artık biliyoruz yani. Bunu artık bu devam eden ticari savaşlarda Çin her gün biraz daha, bir adım daha öne geçiyor. Dolayısıyla gelecekte bu gümüş fiyatlarının yukarı gitmeye devam etme olasılığı hala çok yüksek. Peki gelecekte yukarı gidiyor diye biz şimdi hemen alacak mıyız? İşte bunu söylüyorum. Şimdi almayacağız. Fiyatların daha aşağı gelme ihtimali var. Bakın dün söylemiştim. Burada biz beklentim şurada bir, yani dün yaptığım videoya bakın, söylediğim seviye 76 ile 78 arasına kadar yükselmesiydi. Bugün 76 ile 78 arasına kadar yükseldi. İkinci tepesinde yaptı. Şimdi burada bir alçalan tepe oluştu artık. Burada düşen dip yapmadı, alçalan dip yapmadı. Onu da yapabilir yani. Şimdi şu artık yılbaşı geldi. Bu 1-2 gün kapalı olacak falan filan. Belki bir sonraki haftaya kalabilir. Onu da yapabilir. Buralardan biraz da aşağı girebilir. Buralar iyi alım seviyeleri olacak. Özellikle şu 66-81 seviyesi. Ama işte volatilite bu kadar arttığı için acaba bunu kırar mı kırmaz mı diye de düşünceliyim. Kırarsa da çünkü korkutucu olur. Daha aşağı seviyeler gelebilir. O yüzden işte böyle biraz daha bekleyip gümüşle ilgili alım yapmayı beklemek, alım yapmak için beklemek daha mantıklı gibi görünüyor. Yani gümüşle ilgili genel durum bu. Birazcık böyle bir görü katmak istedim bugün. Böyle biraz konuşmak istedim. Bizim kendimizi korumamız lazım yatırım yaparken.
bir şeye böyle delicesine tutkulu olup ya gümüş hep çıkacak ben inanıyorum, böyle fanatizmle değil, istatistikle ve akılla, bizim teknik analizin verdiği işte bize sinyallerle biraz hareket etmek lazım. Bizim söylediğim şeyler bunlar. Çünkü geçen yorumlarda biraz kafamı karıştırdı. Sanki ben burada gümüş düşebilir falan dediğim zaman düşsün istiyorum gibi algılanmış gibi hissettim. Ama böyle de bir şey yok. Yani düşecekse bunu realist olarak değerlendirmek gerekir. Düşebilir diye söylüyoruz. Derdimiz bu yani. Ben şu an almıyorsam birileri de gidip alıp zarar etsin istemem. Tüm mesele bu. Neyse, yine galiba uzattıkça uzattım konuyu. Gümüşte durum bu. Eğer sorunuz varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz diyerek altına geçiyorum. Şimdi hepsi çok düştü. Altın çok düşmedi. Altındaki düşüşün daha kısmi olabileceğini söylemiştim. Yani burada daha böyle ufak bir düzeltmenin gelebileceğini söylemiştim. Buradaki rasyonun da yukarı gideceğini söylemiştim. O da %5 kadar gitmiş. Biraz daha yukarı gidebilir diye tahmin ediyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu 4243 çok önemli bir destek. Bu bizim ana desteğimiz ve bunun kırılmasını, bunun altında günlük kapanışlar gelmesini hiç istemeyiz. Bunun altında günlük kapanışlar gelirse artık burada da bir trend kırılımı söz konusu olabilir. Bu beni korkutur. Yani gümüşün 66.81'i kırmasındansa altının 4243'ü kırması beni daha çok korkutur. Yani bunun üzerinde şurada sıkışarak devam etmesini bekliyoruz. Bakın şöyle bir hareket yapmasını bekliyoruz. Şöyle gelir, belki şöyle yukarı gider. Şöyle bir yataylık, şurada gördüğünüz gibi bir yatay seyir. Ama çok aşağılara gelmesini de bekliyoruz. Aşağı giderse artık yani şöyle tekrar 3800'ler görülebilir mi? Yani teknik açıdan görülebilir. Neden olmasın eğer bu kırılırsa. Bu kırılırsa çünkü korkutucu bir destek kırılmış oluyor. Daha önce de böyle şeyler çok olmuş. Yani bunu anlamanız lazım. Böyle şöyle bir haftalıktan bakalım. Bir şey çok yükselince bizde şöyle bir şey olacak. Ya bu hep yükselecek ki kardeşim, hiç durmayacak. Bir de şey meselesi de var yani. Çoğumuzda Türkiye'de altına lira bazında baktığımız için anlaşılmıyor yani bu durum. Ama şimdi şuna bakın. Şimdi mesela şuradan bakalım. Şöyle şu diplerden alalım. Yani şuradan bir yerden. Çok da önemli değil. Şuradan alalım mesela. Şöyle geliyor. %400 yapıyor, tamam mı? Şurada da işte rally başlamış. Rally'nin başladığı yerden bakalım. Rally'nin başladığı yerden %166 falan bir yükseliş yapmış. %166, tamam mı? Buralardan baktığınız zaman da işte %300 falan yapıyor. Şimdi yine bu da buralardan benzer %166'lara rally'nin başladığı yerden, şu dipten de alalım. Bunu da bu en dipten taraftan alalım. Bu da %300 330 falan gibi bir şey yapıyor yani. Şuradaki yükseliş size daha yüksek gelebilir yani boyut olarak, ama yüzdesel olarak aynı, çünkü burada sayılar daha ufak sayılar. Şimdi bakın böyle bir rally oluyor. Yine burada da böyle bir rally oluyor. Sonra bu rally'nin arkasından bakın ne kadar süre, şunu artık bu bizim rally'miz, bunu iptal ettik. Geçmişteki harekete bakalım. Buradan bakın tam 4500 gün, yani işte 2011 Eylül ayı, 2024 Şubat ayı, yani 13-14 yıl. Görüyor musunuz? Bak aşağı gidiyor, sonra geliyor bir daha yatay yapıyor ve sürekli halde zarar yazdırıyor insanlara, en azından 10 yıl. Sonra bir daha yukarı yapmaya başlıyor altın. Şimdi biz bunu anlamıyoruz. Niye? Çünkü biz lira bazında bakıyoruz. Şunu da göstereyim son olarak, anlaşılır olacak. Şimdi şu tepesinden altın şuraya kadar bakın %40 düşmüş. Kaç yılda? 4 yılda. 4 yıldaki Türkiye'deki enflasyon %40'ın zaten her zaman üzerinde oluyor. Doğal olarak lira bazında baktığınız zaman altın %40 düşse ne olur ki? Lira %40 zaten enflasyon görüyor. Fiyat hiçbir zaman değişmemiş oluyor otomatik olarak. Yatağa gitmiş oluyor. Veya enflasyonun arttığı durumda lira bazında siz daha fazla para kazanmış gibi görüyorsunuz. Halbuki çok para kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bu benzer şey buralarda da şu an başımıza gelebilir. Bunlardan korkuyorum. Çünkü zirveler her zaman işlerin en iyi gittiği yerde olur. En iyi gittiği yerde ve hep iyi gidecekmiş gibi hissettiği yerde.
böyle işler kötü gidiyor ya falan düşüncesi gelmeden zirve olur. Dolayısıyla biz bunun ne zaman olacağını bilemeyiz. Teknik seviyelere bu yüzden güvenmek zorundayız. Şimdi 4243 burada. Bu 4243 aşağı kırılırsa bir daha 4243 üstüne gelmeden almaktan korkabilirim ben. Ancak ne olur? Gelir böyle aşağı doğru. Buralarda şöyle bir ikili, üçlü dip yapar. Şöyle bir yükseliş trendi görüntüsü oluşturur. Ancak ondan sonra 4243 çok önemli. Bunun altına düşerse yani bakacağız artık. O gün gelince bakacağız. Haberlere bakacağız. Belki altının bir kısmını korumak için satış yapacağız. Belki tutacağız daha uzun vadede geri gelir diye. Ama 4243 altında kesinlikle alınmaması gerekiyor. Şimdilik altın iyi görünüyor. Yani burada sizi de korkutmak istemiyorum. Şöyle benim ana beklentim zaten bu yatay hareket ve sonra 4450 altının kırılıp böyle yavaş yavaş böyle sindire sindire yukarı doğru gitmesi. 2026'da da işte hedefimiz 5240. Asıl hedefimiz 5240. Bizim ana senaryomuz bu. Şimdi düşüş senaryosundan bahsedip sizi korkutmuş olabilirim önce ama buradaki ana senaryomuz aslında 2026 için 5240'ın görülmesi. Tabii 5000 burada şey olarak çalışabilir. Bir psikolojik direnç olarak çalışabilir. Ama teknik açıdan 5240'ın gelmesini beklerim. Ben orta uzun vadede, kısa vadede de 4243'ün kırılmasından korkarım. Böyle söyleyelim. Evet, altınla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar. Evet, platin. Şimdi platin de burada 2200 direncinin altında kaldı. Dün böyle geldi, altına indi, yukarı doğru bir denedi ve red yedi. Daha da sert geldi ve sadece 3 gün içerisinde şöyle %25'lere varan bir volatilite söz konusu, aşağı kadar gelmiş. Şöyle düşünün. Bu fiyat buradayken her şey çok güzel görünüyor. Yukarı doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani hiç düşmeyecek gibi görünüyor falan. Ama diyelim ki inandınız ve şuralardan bir alım yaptınız. Riskler artıyor. Ben riskler artıyor derken, buralardan dönüş gelebilir derken gittiniz işte 1 milyon lirada paranız vardı. Yatırdınız hepsini platine. Ondan sonra 3 gün sonra şu an 250 bin liranız eridi gitti. 750 bin lira kaldı. O yüzden işte dikkatli olmak. Ben bugün mesela birazcık negatif konuştuğum gibi hissettim. Aslında negatif konuşmak niyetinde de değildim. Uzun vadedeki şeylerden bahsedecektim ama kısa vadedeki olumsuz yapılar görününce ister istemez koruma içgüdüsüyle konuşma isteği hissettim sanırım. Öyle söyleyeyim. Şimdi uzun vadede hepsindeki beklentimiz pozitif. Yine dönüşlerini bekliyoruz platin için, gümüş için, altın için. Paladyum için aynı şeyler geçerli değil ama şimdi yakın vadede de buralarda işte kendimizi korumanın önemini anlatmaya çalışıyorum ve kar realizasyonunun önemini anlatmaya çalışıyorum. Bakın böyle gidiyor bir anda. Ve bu 2200 kırıldıktan sonra bu düşüşün devam etmesini de bekleriz yani. Belki böyle bir 1700. Bir de şöyle o volatilite o kadar sert ki bu kırılsaydı benim ilk söyleyeceğim şey bunun hedefinin 1841 olacağıydı. Geldi zaten bir günde. Şimdi ben 1841 ile gelecek desem ne demesem ne. Dolayısıyla aşağı doğru giderse artık 1480'ler bile burada görülebilir. Öyle de bir risk oluştu. İşte bu 1480'lerin görülmesi durumunda buralar çok 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 iyi alım seviyeleridir. İşte gelirse söyleyeceğiz zaten videolarda, bu 1480 çok iyi alım seviyesidir. Gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. 1630'lara kadar da gelebilir ama sonuç olarak buradaki hareket artık aşağı yönlü oldu. Çünkü gümüşün aksine platin hem alçalan tepeler hem de artık alçalan dipler yapmaya başladı. Yani teknik açıdan yapısal olarak bozuldu ve düşen trend yapısına girdi. Platinde hiç alım yapmamak gerekiyor. Zaten kar satışlarının yapılması gerekiyordu. Eğer kar satışları yaptıysanız çok iyi. Şimdi buralarda eğer kar satışı yapmadıysanız ve bir satış yapmayı planlıyorsanız tekrar 2200'lere doğru bir hareket yaparsa 2200'ler civarında bu tepki yükselişini bence satış fırsatı olarak değerlendirmek mantıklı. Buralardan orta vadede daha aşağı seviyelerin görülme ihtimali var. Ya da yatay seviyeler de olabilir. Buralarda bekletme ihtimali var platinin. Platin biraz daha şey görünüyor. Kötü görünüyor gümüşe göre. Bunu da söyleyeyim. Evet, platinde durumlar bu.
Palladium'a da bakalım. Şimdi Palladium'da zaten genel itibariyle temel riskler var. Yani diğerlerinde işte temel avantajlar var. İşte arz talep dengesizliği, işte gümüşe karşı Çin'in yaptığı bir takım lisans getirmesi falan filan, yani bir sürü şeyler daha önce söyledik. Temel açıdan, yani temel analiz açısından altın, gümüş ve platin avantajlı ama paladyum dezavantajlı. Çünkü gelecekte paladyuma talebin azalma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Şöyle düşünün. Bir kere elektrikle otomotiv sektörü giderek büyüyor. Ve elektrikli otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği maden gümüş. Dolayısıyla gümüşte artış var ve elektrikli otomobil sektörünün artışı da paladyuma zarar veren bir şey. Çünkü paladyum da fosil yakıtlı otomobillerde kullanılıyor. Orada da bir daralma söz konusu. Dolayısıyla gelecek paladyum için riskler barındırıyor. Uzun vade riskler barındırıyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi teknik açıdan değerlendirmek de gerekir. 1575 en önemli desteği. Şimdi ben şöyle bir göstereyim size 4 saatlikten. Günü kapatmadı. Şöyle de yukarı doğru çekiliyor şu an. Belki gelir şöyle yukarıda falan kapatırsa günü, belki bu sefer 1575 desteğini tutundu ve bu artık böyle destek yaptı kendine. İşte 2000 ile 1500 arasında bir hareket söz konusu olabilir diyeceğiz ama gün kapanışlarını falan beklemek gerekiyor. Buradan şu an 4 saatlik yükselişi var ve daha 1575'e yaklaşamamış bile. Özür dilerim, dokunamamış bile, yaklaşmış. Buradan gelip red yeme ve aşağı doğru hareketin derinleşme ihtimali var. Eğer böyle bir durum olursa, yani buradan red yer de aşağı doğru dönerse ve mumu da 1575 arasında kapatırsa günlük mumu, bu sefer diyeceğiz ki ya bu artık bu range, yani bu alan, fiyat trade edildiği alan 952 ile 1575 arasına geldi gibi görünüyor. Diyeceğiz teknik açıdan. Palladium'da da durum bu. Evet. Şimdi bugün yine başka söyleyeceklerim de vardı ama işte ben de konuşurken artık bazen aklımdan çıkıyor. Belki artık notlarla çalışmam gerekiyor. Bu konuşmaları yapmam gerekiyor diye düşünüyorum ama sorularınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Görüşlerinizi de okuyorum. Görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Görüşlerinizi de belirtin. Kanal büyümeye devam ediyor. Abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. 60 aboneyi de artık geçtik. 66 aboneye geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla da bana destek oluyorsunuz. Bugünü böyle tamamlayalım. Ben şimdi birazdan yarınki videonun çekimine başlayacağım. Orada dediğim gibi kriptolar ve borsayı anlatıyor olacağım. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz, dinlediğiniz için. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.